Donald Trump'tan açıklamalar var. Vinicius Junior hangi takıma transfer olacak? Real Madrid Olise'yi alabilecek mi? Arda Güler şişmiş Real Madrid kadrosunda yer bulabilecek mi? Madrid'de Arda Güler profilinde başka bir oyuncu var mı? Jose Mourinho Arda Güler'in oynadığı bölgeye oyuncu transfer etmek istiyor. Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Donald Trump'tan açıklamalarla başlayalım. İngiltere'nin Harry Kane diye harika bir oyuncusu var. Ancak Arjantin maçında öne geçtikten sonra Harry Kane'i bile defansa çekerek hata yaptılar. Aman neyse, ben futboldan ne anlarım ki diyor. Donald Trump bile çözmüş olayı. Trump, Cristiano Ronaldo'yu tanıyorum, harika birisi diyor. Yine Trump'ın açıklamaları, ABD milli takım oyuncusu Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesinden dolayı FIFA Başkanı Infantino'ya övgüde bulundu. Yine harika bir karar verdin, bunun için asla takdir edilmeyeceksin diyor. Abi şu nasıl harika bir karar olabilir yani, garip. Trump, Messi ne kadar iyi, Dünya Kupası'nda bir hat-trick yaptı. Bence bu futbolda çok nadir olan bir şey değil mi diyor. Dünya Kupası için evet çok önemli ama normal maçlarda olabiliyor tabii ki de. Dünya Kupası apayrı bir şey ama. Rodri, bana göre Messi tarihin en iyisi, o keçi diyor. Katar'da Arjantin'i kupaya taşıdı diyor İspanya'nın kaptanı Rodri. Yine Rodri'ye soru geliyor. İspanya ve Arjantin'den favori oyuncularınız kimler diyor. Rodri'nin cevabı İspanya'dan Iniesta, Arjantin'den Messi diyor. Messi ile bir muhabirin konuşması, kariyerin bir video oyunu gibi görünüyor. Bunu fark ediyor musun? Messi, evet ama ben bu oyunu zaten 2022 Dünya Kupası'nda bitirdim diyor. Oyun senin için bitti mi yani diyor muhabir. Lionel Messi, evet bitti diyor arkadaşlar. Şimdi de bitmiş oyunu oynuyor ve finalde. Fabian Ruiz, Messi'yi tanımıyor olsaydım insan olmadığını söylerdim ama onu çok iyi tanıyorum. Aynı takımda oynama zevkini yaşadım. Rakip olarak karşılaşacak olmaktan hoşlanmıyorum. Kimse hoşlanmıyor çünkü hepimiz neler yapabileceğini biliyoruz. 39 yaşında hala inanılmaz şeyler yapıyor ve bunu elde ettiği onca şeyden sonra yapmaya devam ediyor. Gerçekten inanılmaz diyor. Eski Real Madrid futbolcusu Marcelo. Lamine Yamal zaten genç bir efsane, olgun, iyi bir takımda oynuyor ve çok iyi bir milli takımda oynuyor. Dünya Kupası finali, taraftarlar ve futbol için çok iyi bir maç olacak diyor. Eric Garcia, herkes İspanya-Arjantin finalini hayal ediyordu. Lionel Messi bizim idolümüz. Ona karşı oynayacak olmak çok özel bir şey diyor. İspanya milli takımında onun hayranı olan genç oyuncu var. Hepsi de şu an ona karşı oynayacak. Barcelonalı bir sürü futbolcu var. Hepsi onun videolarını, onun gollerini izleyerek büyümüştür. Onlar için de özel bir maç olacaktır. Ve dediğimiz isimler de bunlar. Dani Olmo'nun küçüklüğü arkadaşlar, birlikteler. Kubarsi ile birlikteler. Lamine Yamal'ı, bu fotoğraf gerçekmiş arkadaşlar, Messi açıkladı. Lamine Yamal'la da birlikteydi yani. Lamine Yamal'a da dokunmuş. Gavi ile birlikte fotoğrafı var. Ve diğer oyuncularla da fotoğrafı burada. Hepsi artık o idolü olduğu oyuncuya karşı Dünya Kupası finalinde gerçekten karmaşık duyguların olduğu bir maç olacak. Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu. Fabrizio Romano duyurdu arkadaşlar. Fransa'nın yeni hocası, gerçekten karizmatik bir hoca. Wozinha, inanıyorum ki gelecekte Yamal bir sonraki Messi olacak diyor. Mikel Merino, bana da benzettiğiniz oyuncu arkadaşlar. Messi ve Yamal'ın fotoğrafı inanılmaz. İlk gördüğümde yapay zekadan yapıldığını düşündüm. Gerçek olmayacak bir şey. Sanki biri onun için bir senaryo yazmış gibi görünüyor. Gerçekten çok garip ya. Bu da Yamal'ın annesi zaten. Messi de bunu açıklıyor. Yamal'la olan fotoğrafımız. O bebekken çekilmiş. O fotoğraftan sonra finalde karşılaşacağız. İnanılır gibi değil. İyi bir maç çıkarmaya çalışacağız. Ama umarım o ve takımı iyi olan taraf olmaz. Gülerek söylemiş bunu da. Lamine Yamal harika bir oyuncu, dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Tarihi bir başarıya imza atma şansı var. Biz de bunu engellemeye çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda futbola damga vuracaktır. Bu meziyete sahip. Başarılı olmasını istiyorum çünkü Barcelona'da oynuyor diyor. Biz Madridliyiz aga. Marc Cucurella'yı Google'da aratırsanız onun saç stiliyle küçük bir kedi beliriyor arkadaşlar. Kedi emojisi çıkıyor. Ben de denedim. Google'a giriyorsunuz ve şunu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ya da yazın. Marc Cucurella'ya yazın. Orada Cucurella için yapılan şu kedi emojisi çıkıyor. Güzel olmuş. Haaland Dünya Kupası öncesi ve sonrası takipçi sayısı inanılmaz. 40 milyon takipçisi varken 70 milyona çıkıyor. Bir Dünya Kupası'nda 30 milyon takipçi kazanıyor. Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımından emekli olmak üzere olabilir.
Son maçı 24 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Galler'e karşı oynayabilir diyorlar arkadaşlar. Ama bırakmaz bence ya. Laporta İspanya Dünya Kupası finalini kazanacak. Bizim takımımız daha iyi diyor. Bizim takımımız dediği Barcelona herhalde. Çünkü oradan çok fazla oyuncu var. Casillas Arjantin 4. yıldızı takamayacak. Biz 2. yıldızı takacağız diyor. O da iddialı konuşuyor. Cucurella İspanya milli takımından emekli olmak hakkında. Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsam ertesi gün teknik direktörü arayıp ona milli takımdan emekli olduğumu söyleyeceğim diyor. İspanya şampiyon olabilir mi? Ne dersiniz ya? Kim olur sizce? Dünya Kupası şampiyonu kim olur arkadaşlar? Ve Dünya Kupası'nın üçüncüsü kim olur? Onu da yazın bakalım. Cucurella'nın oğlunun bir hastalığı var arkadaşlar. Oğlumun uyum sağlamasına yardımcı olan koşulları bulamayacağımız veya uygun okulların olmadığı bir kulübe transfer olamazdık. Çocuğu otizmliymiş arkadaşlar. Otizm hastasıymış. Acil şifalar versin yani ne diyelim arkadaşlar. Allah kimseye rahatsızlık vermesin arkadaşlar. Başka ilgilenen kulüpler var ama öncelikle onun için okulların olup olmadığını araştırdık. Bu konu bizim için en önemlisi. Neyse ki Madrid her şeyi sağlıyor ve orada ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız. İngiltere'ye taşındığımızda önce normal okullara gidiyordu ve orada rahat değildi. Büyük bir kafa karışıklığı hissediyordu. Gençti ve mutlu değildi. Bu da çok etkiliyor. Ailem benim en önemli yönüm diyor arkadaşlar Cucurella. Dean Huijsen, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarında etkileyici performans sergiliyor. Mükemmel kondisyonda geldi ve kanıtlaması gereken bir nokta var diyor. AS gazetesi haberi yapıyor. Son dakika Mourinho bir center back, yani bu bir stoper mi demek oluyor arkadaşlar bilmiyorum, ben bunun Türkçesini yazmamışlar. Ve orta saha oyuncusu istiyor bir tane daha. Arkadaşlar Allah Allah neler oluyor ya. Ancak ayrılıklar olmadan bu imkansız. Bu pozisyonlarda çok fazla oyuncu var. Valverde ile ve Tchouaméni ile devam edecekler. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Camavinga gidecek ve oraya oyuncu alacaklar. Marca gazetesi bu haberi yapmış, dedim Arda'ya doğru mu gidiyor olaylar diye. Bu arada arkadaşlar videomuza 1000 like gelirse çok sevinirim. Lütfen, çok zor bir şey değil bu. Yaparsanız çok mutlu olurum. Real Madrid bu yazın başında Pedro Porro'yu transfer etmeyi düşünmüş ancak sonunda Dumfries'i tercih etmiş. Sizce Porro mu daha iyi, Dumfries mi? Real Madrid'de gerçekten sıkı bir çalışma var. As oyuncular yok ama gerçekten orada herkes kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Arda Güler'in işi çok zor dostlar. Mourinho'nun gözüne girmesi gerekiyor. Tekrardan kendisini kanıtlaması gerekiyor. Arda Güler otelde sabahları koşu yapıyor ve akşamları da antrenman maçları yapıyor arkadaşlar. Takip ediyoruz sürekli. Aslında Real Madrid ona bir program vermiştir. O programa uyuyordur Arda. Jose Mourinho Real Madrid'de sadece birkaç gün önce geri döndü ama soyunma odası zaten bir şey fark etti. Hiçbir şey değişmedi. Bu Real Madrid'i rekor kıran, La Liga şampiyonluğuna taşıyan aynı teknik direktör. Mourinho'nun Madrid'inde her antrenmanı bir final gibi ciddiye almayanlar için yer yok. Kulüp içinde Portekizli antrenörün Real Madrid'i bir zamanlar Avrupa'nın en korkutucu takımlarından biri yapan kimliği geri getirdiği yönünde büyüyen bir his var. Projesi 3 müzakere edilemez sütuna dayanıyor. Rekabetçilik, kazanma zihniyeti, günlük yoğunluk. Antrenman seansları ilk günden itibaren son derece zorlayıcı olduğu, ağır fiziksel çalışma, amansız yoğunluk ve her dirilde tamamen dahil olan bir antrenörle. Mourinho sürekli hareketleri düzeltiyor, tempoyu belirliyor ve bir şeyi kristal berraklığında açıklıyor. En yüksek seviyede rekabet etmeye hazır değilsen oynamayacaksın. Dokunulmazlar yok diyor. İtibar, maaş ya da geçmiş başarılar hiçbir şey ifade etmiyor. Yalnızca günlük performanslar önemli. Her oyuncu, her sprintin, her baskının ve her egzersizin Mourinho'nun güvenini kazanmada etki ettiğini biliyor. Obsesyonu basit, ilk günden itibaren rekabet etmeye hazır bir takım inşa etmek. AS gazetesinin haberi yine arkadaşlar. Mourinho bomba gibi dönmüş herhalde. Huijsen ilk sezonun mükemmel olmadığını biliyor ve Dünya Kupası'na da gidemedi arkadaşlar. Hayal kırıklığı onda daha fazla içindeki ateşi yakmış. Yaz boyunca durmaksızın çalıştı ve Mourinho onun mükemmel formundan dolayı şaşkına dönmüş. AS gazetesi. Gelelim yine Olise'ye. Bu haberler bitmeyecek. Real Madrid Olise'yi bu yaz transfer etmek için 200 milyon euro ile 250 milyon euro arasında bir ödeme yapmak zorunda kalacak. L'Equipe yazmış. Real Madrid Olise'yi sadece şu şey olursa alacak. O resmi olarak ayrılmak isterse, Bayern onu satmayı kabul ederse. Takımın büyük yıldızlarından biri satılırsa arkadaşlar, en önemlisi de aslında bu. Daha bu olmadan zaten Olise gelmek istiyorum dese de alamayacaklar. Manchester United Vinicius Junior'ın bu yaz satış durumunda tek seçeneği olur. Kulüp net. Ya Vini uzatır ya da satılır. Mali açıdan Manchester United transferi üstlenebilecek tek kulüp. Vini orada iyi oynar bence. Git oraya, hemen git.
Oğlayi, Trabzonspor'daki oyuncu Fiorentina'ya transfer oldu. 30 milyon euro bonservis bedeli, sonraki satıştan da pay arkadaşlar. Rafael Leao Avrupa'nın 5 büyük liginden beklediği ilgiyi göremiyor. Oyuncu iyi bir oyuncu ama bakalım nereye gidecek. Son dakika Arbeloa Fulham'ın Palacios'u transfer etmesini istiyor. AS gazetesi yazıyor. Yani gerçekten garip bir adam. Al götür ya. Bedava verin hatta bunu. Arbeloa Fulham'ın Gonzalo Garcia, Palacios ve Mastantuono'nun durumlarını kontrol etmelerini istedi. Allah Allah, yeni bir Real Madrid kuracak oraya herhalde. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.